Şu an üzerinde yürüdüğünüz toprağın sizden yüzyıllar önce kimin kanıyla sulandığını hiç düşündünüz mü? Bastığınız o kaldırım taşlarının altında hangi unutulmuş tanrıların fısıltısı var? Biz modern dünyanın ışıklarıyla karanlığı yendiğimizi sanıyoruz ama yanılıyoruz. Korku aslında dışarıda değil, köklerimizde, toprağın derinliklerinde ve bizzat bizim içimizde saklı. Bugün folk horror'dan bahsediyoruz. Ama öyle sadece ıssız köy filmlerinden değil, doğanın vahşetinden, insanın inanç uğruna nasıl canavarlaştığından ve geçmişin bugünü nasıl yuttuğunu konuşacağız. Kendinizi rahat hissetmeyin. Çünkü folk horror tam olarak rahatlık hissinin bittiği yerde başlar. Folk horror sineması, izole topluluklar, eski halk inanışları ve doğanın korkutucu gücünü temel alan bir korku türüdür. Tıpkı tarihte de olduğu gibi bu tür, pagan ritüelleri, cadı avları ve izole tarikatları konu edinir. Folk horror'ı anlamak için önce Freud'un o meşhur tekinsizlik kavramına bakmamız şart. Freud der ki, tekinsizlik bir şeyin hem tanıdık hem de ürkütücü derecede yabancı olmasıdır. Yani mevzu şu, bir canavardan kaçabilirsiniz. Ama komşunuzun güler yüzlü teyzenizin ya da her gün geçtiğiniz o parktaki ağacın size düşman olduğunu anladığınız an, işte orada kaçacak yeriniz kalmaz. Midsommar bu yüzden etkileyici bir filmdi. Her yer çiçek bahçesi, güneş pırıl pırıl ama ruhunuz daralıyor. Çünkü o parlaklığın altında kadim bir vahşet yatıyor. Folk horror, bildiğiniz dünyayı size bir silah olarak geri döndürür. Güvendiğiniz gelenekleri birer idam ipliğine çevirir. Bir anlığına korku filmi algınızı tamamen yıkın. Genelde korku dediğimizde aklımıza karanlık koridorlar, sönen fenerler ve gölgelerin içinden fırlayan canavarlar gelir. Ama Midsommar bize bambaşka, çok daha sinsi bir kabus anlatıyor. Güneşin hiç batmadığı bir cehennem. Ari Aster'ın bu filmde yaptığı şey, folk horror'ın o tekinsizlik kavramını görsel bir şölene dönüştürmekti. Film boyunca tepemizde pırıl pırıl bir güneş, etrafımızda rengarenk çiçekler ve bembeyaz elbiseler içinde şarkı söyleyen birbirine sarılan insanlar var. Filmin en rahatsız edici sahnesini, o meşhur yaşlıların ritüelini düşünün. Bizim modern ahlakımızla cinayet ya da intihar olarak gördüğümüz şey, oradaki topluluk için sadece doğanın döngüsüne katkı ve bir onur meselesi. Kamera kurbanın dehşet içindeki yüzüne odaklanırken, arka planda huşu içinde dua eden, ağlayan ve hatta o acıyı kolektif bir şekilde paylaşan insanları gördüğümüzde dengemiz bozuluyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü folk horror size bunu fısıldıyor. Senin doğruların, senin yasaların ve senin insan hakların burada hiçbir şey ifade etmiyor. Modern bireyin en büyük korkusu budur. Bir topluluğun içinde eriyip gitmek, mantığın bittiği ve inancın mutlak otorite haline geldiği bir düzende yabancı kalmak. Hexan. Bu bir filmden fazlası. Bir görsel arşiv. Cadı avlarını, o dönemdeki batıl inançların insanı nasıl deliliğe sürüklediğini öyle bir anlatır ki, bugünün çoğu korku yönetmeni hala oradan ilham almaya devam ediyor. Peki neden hala Hexan? 100 yıl öncesinin teknolojisiyle çekilmiş siyah beyaz bir film, bugünün milyon dolarlık CGI canavarlarından neden daha ürkütücü? Çünkü Hexan bize korkunun görsel bir dil olduğunu kanıtladı. Benjamin Christensen, o dönemde makyaj ve ışık oyunlarıyla öyle sahneler yarattı ki, bugün Robert Eggers The Witch'i çekerken doğrudan o kadrajlardan feyz alıyor. Buradaki mesele sadece korkutucu bir tip görmek değil. O tipin gölgesinin duvara düşüşü, kullanılan o çiğ ve tekinsiz atmosfer, ses yok, sadece görüntü var ve o görüntüler sizin hayal gücünüzdeki en karanlık boşlukları dolduruyor. Modern sinema bazen her şeyi fazla aydınlığa kavuşturup gizemi öldürüyor. Hexan ise o gizemi karanlığın içinde bırakıp sizin keşfetmenizi bekliyor. Asıl patlama noktası ise 60'ların sonu. İngiliz sineması folk horror'ın anayasasını 3 filmle yazdı. Witchfinder General, Matthew Hopkins adında bir adamın din kisvesi altında İngiltere kırsalında estirdiği terör. Korku burada fantastik değil, korku burada cehaletin bedelleri. The Blood on Satan's Claw, topraktan çıkan bir pençe, bir köyün gençliğini nasıl toplu bir cinnete sürükler. Kırsalın o sessiz izolasyonunun ne kadar tehlikeli olabileceğini ilk kez bu kadar net gördük. Ve tabii ki The Wicker Man, modern, şehirli bir polisin, kadim inançlara sahip bir topluluğun içinde eriyip gidişi. O final sahnesi sadece bir kurban etme töreni değildir. Modern mantığın ilkel inanç karşısındaki mutlak yenilgisidir. 80'lere gelindiğinde slasher altın çağındaydı. Maskeli katiller, elektrikli testereler, sevişen gençler ve rock müzik. Folk horror o dönemde biraz eski kafalı kaldı, kabuğuna çekildi. Ama 1999'da The Blair Witch Project ile o eski, çiğ ve ham korku geri döndü.
Ormanda gördüğünüz o bir çift taş parçasının neden gecenizi mahvettiğini hatırlayın. Ve bizim korku sinemamız aslında folk horror'ın ta kendisidir. Ama biz buna cin filmi dedik geçtik. Hayır, bu folk horror. Anadolu'nun izole köylerindeki o büyü inançları, nesilden nesile aktarılan tılsımlar, şehirli insanın küçümsediği ama içine düştüğünde boğulduğu o yerel dehşet. Siccin serisi ya da Dabbe gibi filmler aslında bizim topraklarımızın karanlık masallarıdır. Bizim korkumuz topraktan ve atalardan gelir. Tıpkı türün tanımında olduğu gibi. Anadolu korkusu dediğimizde durup bir düşünmek lazım. Bizim folk horror'ımız neden bu kadar etkili? Çünkü bizde korku yabancı değil, tam tersine aile yadigarı gibi. Mesela Siccin serisindeki o meşhur büyü sahnelerini bir hatırlayın. O sahnelerdeki tekinsizlik sadece görsel bir efekt değil, izleyicinin kolektif hafızasındaki hassas manevi değerleriyle sınamasıdır. Dabbe'deki o izole köyler, hocalara danışılan sırlar, nesiller boyu aktarılan o ağır tılsımlar, bunlar bizim folk horror'ımızın yapı taşları. Şehirli karakterimiz köye gidip o eski muskaları küçümsediğinde aslında sadece bir nesneyle değil 1000 yıllık bir gelenekle alay etmiş oluyor. Ve o gelenek geri döndüğünde modern mantığın hiçbir hükmü kalmıyor. Biz canavardan değil, o tanıdık köy evinin mutfağında saklanan adı anılmayan şeyi görmekten korkuyoruz. 2015'te Robert Eggers, The Witch ile türü tekrar şahlandırdı. Ardından The Ritual ve Midsommar geldi. Artık korku sineması jump scare yorgunu izleyiciyi folk horror'ın o ağır, atmosferik ve kaçışsız dünyasıyla tavlıyor. Folk horror bize şunu söylüyor: medeniyet bir maske, teknoloji ise sadece birer oyuncak. Karanlık çöktüğünde ve o kadim kurallar devreye girdiğinde hepimiz binlerce yıl önceki o korku dolu köylüye dönüşüyoruz. Sizin için en rahatsız edici gelenek hangisi? Hangi filmde ben buradan sağ çıkamazdım dediniz? Yorumlarda o karanlık taraflarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz kanala abone olun ki bir sonraki videoda geçmişin başka bir dehşetinde tekrar buluşalım.